İkinci Dünya Savaşı, tarih kitaplarında yazan bilinen savaş taktikleri ve askeri başarılar ve çoğunlukla da yenilgilerin dışında kimsenin de pek bilmediği gizli bir tarihi barındırır. Sun Tzu'nun savaş sanatında dediği gibi, her savaş aldatmaca üzerine kuruludur ve dünya savaşlarının ikincisi bu kadim kurala sonuna kadar sadık kalmıştır. Yıl 1943. Almanlar Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal etmişti. Doğuda Ruslar direnirken Amerika Birleşik Devletleri de Pearl Harbor saldırısı sonrası savaşa dahil olmuştu. Hitler'in gölgesi tüm Avrupa'da dolanırken müttefik kuvvetler de Avrupa'da ikinci bir cephe açmak için çabalıyordu. Öncelikli hedef Mussolini'nin Hitler'in en büyük müttefiği olarak yönettiği İtalya'yı ele geçirmekti. Çıkarma yapmak için en uygun yerde Sicilya adasıydı. Çünkü İngiltere Başbakanı Churchill, Sicilya'yı Avrupa'nın yumuşak karnı olarak tanımlıyordu ve mutlaka oradan saldırmak istiyordu. Fakat müttefiklerin bu planı Hitler ve generalleri tarafından da kolaylıkla öngörülebilirdi. Çünkü Afrika'nın kuzeyinde zafer kazanmaya çok yaklaşan müttefik kuvvetlerin stratejik olarak bir sonraki hamlesinin Sicilya olması isabetli bir tahmin olurdu. Ama müttefik kuvvetler için de en uygun hamle buydu. İşte bu sarmalı sonlandırmak için İkinci Dünya Savaşı'nın en ünlü istihbarat aldatmacalarından biri olan Mincemeat operasyonu başlatıldı. Hitler, Sardunya ve Balkanlara bir çıkarma yapılacağını düşünmeli ve tüm kuvvetlerini o bölgelere kaydırmalıydı. Böylece Sicilya çıkarması en az zayiatla yapılabilirdi. Almanlar Enigma şifreleme makinesini kullanarak müttefiklerin tüm haberleşmesini takip ediyordu. Bu yüzden müttefikler Sicilya çıkarması hakkında hiçbir bilgi sızmaması için çok dikkatli davranmak zorundaydılar. İki İngiliz istihbarat subayının hazırladığı ve tarihe geçen bu operasyon için sahte bir ceset ve özenle hazırlanmış sahte istihbarat bilgileri kullanılacaktı. Mincemeat ya da Türkçe adıyla kıyma operasyonu adeta bir casus romanını andıran sırlarıyla öyle akılcı bir şekilde planlandı ki detaylarını öğrenince siz de çok şaşıracaksınız. Tarih 30 Nisan 1943. Sabahın erken saatlerinde İspanya kıyılarındaki Huelva limanı yakınlarında bir ceset karaya vurdu. İspanya savaşta sözüm ona tarafsızdı. Ancak ellerine geçen her bilgi kırıntısını vakit kaybetmeden Almanlara iletiyorlardı. Cesedi ilk fark eden balıkçı doğal olarak derhal yetkililere haber verdi. Sahile gelen yetkililer cesedin bir İngiliz binbaşısına ait olduğunu kıyafetlerinden hemen anladılar. Adamın üniformasında bir evrak çantası da vardı. Durumu İngiliz konsolosluğuna bildirdiler, cesedi de otopsi için götürdüler. Çok geçmeden kimliğini belirlemişlerdi. Binbaşı William Martin. 1 Mayıs'ta İngiliz konsolos yardımcısının huzurunda iki İspanyol doktor tarafından üstünkörü bir otopsi yapıldı ve ölüm nedeni denize batma sonucu boğulma olarak açıklandı. Binbaşı Martin'in evrak çantası içindeki gizli belgelerle birlikte İspanyol donanması tarafından muhafaza altına alındı. Binbaşı Martin de ertesi gün askeri törenle Huelva Roma Katolik mezarlığına defnedildi. Binbaşı Martin'in bir uçak kazasında öldüğü kesindi. Evrak çantasındaki bilgiler ise Almanların çok işine yarayacak gibi görünüyordu. Derhal bölgedeki Alman istihbaratçılarına iletildi ve her biri özenle kopyalandıktan sonra tüm bilgiler Hitler'e ulaştırıldı. Bunun üzerine Hitler tüm dikkatini Yunanistan'a kaydırmaya karar verdi. Müthiş bir istihbarat yakalamışlardı ve şans kendilerinden yanaydı. 1. Panzer Tümeni Fransa'dan Selanik'e nakledildi. Başka 2 Panzer Tümeni de doğudan Yunanistan'a kaydırıldı. Sardunya'daki asker mevcudu 2 katına çıkarıldı. Toplamda 17 Alman tümeni daha Balkanlara taşındı. Fakat Hitler'in henüz bilmediği ama öğrendiğinde çok geç olacak çok önemli bir gerçek vardı. Ceset özenle yaratılmış sahte bir profile aitti ve ele geçirdiklerini zannettikleri tüm bilgilerde en az binbaşı William Martin kadar sahteydi. Almanlar Zoka'yı yutmuştu. Zoka'yı diyorum çünkü bu operasyon aslında bir balıkçılık çeşidi olan ve savaş zamanında yapılan aldatmacaları genelde su üstünde beslenen balıkların yemlenme biçimlerini taklit eden bir avlanma yöntemi olan sinek balıkçılığına benzeten bir istihbarat raporundan geliyor. Savaşın henüz çok başlarında İngiliz hükümeti bir deniz istihbarat amirali olan John Goffrey'den savaşta kullanılabilecek farklı istihbarat yöntemleriyle ilgili bir çalışma yapmasını istiyor. Goffrey de alabalık notu adı verilen bir belge yayınlıyor. Ve belgede üzerinde sahte evraklar taşıyan bir cesetle ilgili bir fikir var. Hatta tam olarak şöyle yazıyor. Bir havacı gibi giyinmiş, ceplerinde mektuplar olan bir ceset, sözüm ona başarısız olan bir paraşütle sahile bırakılabilir. Anladığım kadarıyla deniz hastanesinde ceset bulmakta zorluk çekilmiyor. Ama tabii ki cesedin taze olması gerekiyor. Bir rivayete göre de bu belgeyi yazan kişi amiralin asistanı olan bir teğmen. Teğmenin kimliğini öğrenince belgeyi yazmış olması size de çok olası gelecek. Bu teğmen savaş sonunda ordudan ayrıldıktan sonra James Bond karakterini yaratacak olan Ian Fleming. Tüm bu planı bulan ve başından sonuna kadar titizlikle uygulayan subaylar ise karşı istihbarat, çifte casusluk ve yanlış bilgilendirme konularında uzman subaylar olan Charles Chumley ve Evan Montagu'ydu. İkili ilk önce bu istihbarat tavsiyesinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini araştırmaya başladılar. Yapmaları gereken ilk şey uygun bir ceset bulmaktı. Vücudunda bir yara olmamalıydı ve en önemlisi de kendisini arayan bir ailesi olmamalıydı. Zehir içerek intihar eden evsiz ve kimsesiz bir Galli olan Gillinder Michael buldukları en uygun kişiydi. Montagu'nun tabiriyle Michael,
Biraz işe yaramazın tekiydi ve yaptığı tek değerli şeyi ölümünden sonra yaptı. Michael, morgda ölümünden sonraki görevini beklerken Chumley ve Montague yapacakları sahtekarlığı en mükemmel şekilde yapabilmek için hummalı bir çalışmaya giriştiler. Öylesine bir kimlik yaratmalılardı ki Almanlarda hiç şüphe uyandırmamalıydı. Önce isim ve rütbe belirlediler. Yaygın bir isim olan William Martin isminde karar kıldılar ve Martin'e binbaşı rütbesi verdiler. Böylece üzerine yerleştirecekleri belgeleri taşıyabilecek kadar önemli, Almanların kendisini tanıyamayacakları kadar da önemsiz bir subay olacaktı. Kimlik kartı çıkarmaları gerekiyordu ama bir cesedin fotoğrafını çekerek mükemmel sonuca ulaşamayacaklarını birkaç denemeden sonra anladılar. Michael'a benzeyen bir yüz bulmak zorundalardı. MI5 ajanlarından Ronnie Reed'in yüzünün ilginç bir şekilde Michael'la benzer noktalar taşıdığını fark ettiler. Birkaç müdahaleyle William Martin'in kimliğindeki fotoğraf Ronnie oluverdi. Ardından da sahte cesedi tamamen gerçek bir insan haline getirecek en önemli şey üzerinde çalışmaya başladılar. Cep çöpü. Öyle ya, bir insan, hele de evinden uzakta, savaşın ortasında olan bir subay, mutlaka cebinde kişisel hatırası olan ya da olmayan birçok şey taşımalıydı. Üniformanın ceplerine anahtarlar, sigara ve kibrit, birkaç gün öncesine ait Londra'da oynanan bir tiyatro oyununun bilet koçanı, satın aldığı bir gömleğin makbuzu, bir Londra bankasına ait kredili mevduat bildirimi, babasından gelmiş bir mektup, kuyumcudan alınmış bir nişan yüzüğünün faturası ve müstakbel nişanlının fotoğrafı ile birkaç aşk mektubu. Sahte nişanlı Pam de aslında MI5 memuru Jen Leslie'ydi ve fotoğrafı cesedin cebine yerleştirildi. Üniformaya kullanılmış bir görünüm sağlamak için yaklaşık olarak aynı boylarda olan Chumley tarafından bir süre giyildi. Çıkarılan kimlik kartını yıpranmış gerçek bir görünüm verebilmek için cepte taşındı. Hiçbir açık vermemek için olağanüstü bir çaba gösterildi. Gelelim kıyma operasyonunun kilit noktasına. Binbaşı William Martin'in üniformasının cebindeki evrak çantasına çok gizli ibareli bir mektup yerleştirilmişti. Elbette ki mektuplarda açık açık nereye saldıracakları yazmıyordu. Bu dikkat çekebilirdi. Genel bir mektubun arasında belirli ifadeler yerleştirilmişti. Mesela Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kor General Sir Archibald Nye'ın General Eisenhower'a bağlı Cezayir ve Tunus'taki Anglo-Amerikan 18. Ordu Grubu Komutanı General Sir Harold Alexander'a yazdığı mektubun kilit noktası şu ifadeydi. Son aldığımız bilgilere göre Almanlar Yunanistan ve Girit'teki savunmalarını güçlendiriyor. Genelkurmay Başkanı saldırı için asker sayımızın yeterli olmadığını düşünüyor. Mektubun ilerleyen satırlarındaki bir diğer ifade de şöyleydi. Genelkurmay Başkanları 5. Tümenin Cape Araxos burnunun güneyindeki sahilde yapacakları saldırı için bir Tugay grubu ile takviye edilmesi ve 56. Tümenin Kalamata'da benzer şekilde takviye edilmesi konusunda anlaştılar. Evrak çantasının diplomatik olarak kısa süre içinde kendilerine iade edileceğini biliyorlardı. Bu nedenle de açılıp açılmadıklarından emin olmak için zarfın içine tek bir siyah kirpik yerleştirdiler. Chumley ve Montague, Nisan ayının ortalarında cesedi yola çıkarmak için tamamen hazırlardı. Cesedi hava geçirmez bir teneke kutuya yerleştirdiler, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait Seraph denizaltısına yüklediler ve gemi İskoçya'dan İspanya'ya doğru yola çıktı. Mürettebat kutunun içinde hassas meteorolojik aletlerin olduğunu sanıyordu. Gelgitlerin yoğun olduğu bir noktada kutu açılarak denize bırakıldı. Ardından denizaltının motorları çalıştırıldı ve onu İspanya kıyılarına doğru itmeye başladılar. Denizaltı Cebeli Tarık'a doğru devam ederken beklenen oldu ve ceset kıyıya vurdu. Ardından da balıkçı tarafından bulundu. Almanlar belgeleri kurtarak okuyup kopyaladıktan sonra yeniden deniz suyunda ıslattılar. Ardından da İngiliz konsolosluğuna iade ettiler. Zarf açıldığında mektuptaki kirpiğin kayıp olduğu anlaşıldı. Plan tıkır tıkır işlemiş, Hitler de kuvvetlerini Balkanlara kaydırmaya başlamıştı. Bunun üzerine müttefik kuvvetler 9 Temmuz 1943'te Sicilya adasına çıkmaya başladılar. Hitler hala kandırıldığını kabullenmiyor, asıl saldırının Yunanistan'a olacağını düşünüyordu ama yanıldığını anladığında çok geç oldu. Öngörülen süreden çok daha kısa zamanda, sadece 38 günde Sicilya tamamen ele geçirildi. Üstelik sayıca çok da büyük olmayan bir askeri güçle. Sun Tzu, savaş sanatında ne diyordu? Her savaş aldatmaca üzerine kuruludur. Bu nedenle saldırabilecek durumdayken saldıramaz gibi görünmeliyiz. Güçlerimizi kullanırken pasif gibi görünmeliyiz. Yaklaştığımızda düşmanın uzakta olduğumuza inanmasını sağlamalıyız. Uzak olduğumuzda yakın olduğumuza inandırmalıyız. Kıyma operasyonu, 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Sicilya'nın ele geçirilmesi, İtalya'nın teslim olmasına ve Almanya'nın Avrupa'daki savunmasının zayıflamasına yol açtı. Operasyonun başarısının ardından Evan Montague ve Charles Chumley'e Britanya İmparatorluğu nişanı verildi. Yıllar sonra da operasyonun detayları Montague'nin bizzat kaleme aldığı The Man Who Never Was, yani Hiç Olmayan Adam adlı kitapta anlatıldı. Operasyonda kullanılan tüm sahte belgeler ise Londra'daki Imperial War Museum'da sergileniyor. Tarihin en kanlı savaşının seyrini değiştiren bu büyük istihbarat operasyonu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.